Herkese merhaba. Şu an Brooklyn Köprüsü'ndeyim. Karşı taraf Manhattan. Oradan yürüyüşe başladım ve Brooklyn'e gidiyorum. Bu yürüyüşte de bana eşlik etmenizi istedim. Beraber yürüyelim istedim. Şu hemen ileride aslında Özgürlük heykeli var. Bilmiyorum buradan ekrandan gözüküyor mu? Bayağı ya ben gözle görüyorum ama kamera gösteriyor mu bilmiyorum. Karşı taraf Brooklyn. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Tabii çok ikonik ve çok önemli bir köprünün üzerinde yürüyorum şu an. Burası 1883 yılında tamamlandı bu köprü. John Roebling buranın mühendisi ama maalesef tamamlayamadan ölüyor. 14 yıl sürüyor buranın inşaat süresi. Ve oğlu ve eşi burayı tamamlıyor. Özellikle Emily Roebling mühendisliğiyle hayran bırakıyor kendisine. O dönemde dünyanın en uzun asma köprüsüydü. 486 metre açıklığıyla. Bir mühendislik harikası tabii o günün şartlarında, bugünün şartlarında bile. Manzara muhteşem, gerçekten doyumsuz. Karşı taraf işte Empire State'i görüyorum. Chrysler Building. Bu taraf Financial District. Ve bu taraf Brooklyn. Dumbo'ya doğru yürürüm büyük ihtimalle. Videoyu orada bitiririm. Dumbo aslında Down Under the Manhattan Bridge Overpass'in kısaltması. Güzel bir bölge. Sanat galerileri, şık kafeler, yine endüstriyel loftlar, tattoo artistleri var. O Instagram'da sık sık gördüğünüz Manhattan Köprüsü'nün tam ortalandığı ünlü manzara Dumbo'da. İşte eski fabrika binaları günümüzde yaratıcı ofislere, startuplara ev sahipliği yapıyor bu bölgede. Evet, köprü böyle kafamda mesela şu an Spider-Man sahnesi aklıma geldi. Yine Sex and the City'den sahneler. Hemen hemen her New York temalı prodüksiyonda burası var bence. Çok da yakışıyor böyle filmlere. Çok güzel bir görseli, çok zengin bir köprü. Yani endüstriyel tasarımın artık pik noktalarından birisi. Kuzeydeki köprü de Williamsburg Köprüsü. Belki bir Williamsburg yürüyüşü de yaparız Brooklyn'de. Bu köprünün açıldığı gün buradan tam 150 bin kişi yürümüş. Zamanında bu köprünün altında bir şarap mahzeni de vardı. Özellikle o şarap mahzenleri Manhattan'ın altın mahzenleri olarak isimlendirilirdi. Burası Brooklyn ve Manhattan'ı birbirine bağlıyor. Bu taş kuleler aslında bir gotik tasarım. Ama bu işte çelik kablolar olsun, şu çelik konstrüksiyon olsun bir endüstriyel tasarım örneği. Böyle yapılar bence şehirlere kimlik katıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve şu güzel, böyle modern ve büyük bir şehirde yaya olarak yürüyebileceğin bir köprü. Aşağıdan araç trafiği akıyor, bisiklet yolu var, aynı zamanda yaya yürüyüşü buradan mümkün. Bence çok güzel bir şey.
Bir de burada Golden Hours var. Altın saatler güneşin batışı burada çok güzel fotoğrafçılar özellikle çok güzel fotoğraflar çekiyor. Brooklyn'e gelirseniz mutlaka buradan bir kere yürüyün. Özür dilerim, New York'a gelirseniz. Hava da güzelse, böyle açıksa. Çünkü bazen bu gökdelenlerin üstü sisli ve görünmez oluyor. Yağmurlu ve kışın çok da iyi olmayabilir ama eğer hava güzelse mutlaka yürüyün. Şimdi Brooklyn'e giriyoruz. Biraz Brooklyn konuşalım. Burası da özellikle son 20 yılda çok büyük bir dönüşüm ve değişim gösterdi. Yani işte gentrification dediğimiz bu mahallelerin, muhitlerin yenilenmesi, modernleşmesi ve aynı zamanda pahalanması. Burada da yani burası Brooklyn işte bu gentrification olarak adlandırılıyor ve Brooklyn'de bunun şu anki bu New York bölgesindeki en örneklerinden birisi. Tam böyle nokta atış. Çünkü kira fiyatları uçmuş durumda bu bölgede. 1+1 işte bu Dumbo'ya şimdi gideceğimiz yerde 1+1 daireler $4.000 civarında. Tabii Bushwick gibi daha uygun ve yine eski Brooklyn ruhunu hissedebileceğiniz mahalleler var. Oldukça kalabalık burası şimdi. Brooklyn Amerika'da tabii birçok sanatçının, müzisyenin, yazarın yine evi. Spike Lee, Jay-Z, Barbara Streisand, Adam Driver gibi isimler hep Brooklyn doğumlu. Barclays Center burada. NBA sevenler. Brooklyn Nets. Tabii herkes fotoğraf çekiyor burada. Her nokta çok ikonik ve güzel, fotoğraf açısından çok fotojenik. Evet, şimdi şuradan Brooklyn'e geçelim ve burada videoya bir ara vereceğim. Şurayı geçeyim, Dumbo'ya doğru biraz yürüyeyim, orada devam ederiz videoya. Evet, Brooklyn'e hoş geldik. Köprüden indim, biraz mahallenin içine doğru yürüdüm. Mahalle biraz her köşe başında street art görebilirsiniz burada. Birazcık Londra'daki işte gibi düşünün, Shoreditch. Buranın da tarihi aslında şeye benzer, yani buranın aslında bu işte gentrification süreci. Bu daha önceki videolardaki Tribeca, Soho. 1800'lerin sonlarından itibaren hep buralar işte ambar, fabrika, yine liman depoları bu bölgelerde kurulmuş. Sonrasında işte özellikle de sabun, kağıt
ve ambalaj sektörü buralarda çok yoğun. Çünkü şöyle önemli bir şey de var mesela. İlk karton paket şeklinde, yani şekillendirilmiş karton paket olarak kullanılan burada icat edilmiş. Şu an şeye doğru yürüyorum. Buranın en işlekte en popüler Washington Street var. Orayı bir göstereyim size. Orada da veda ederim zaten. Oranın meşhur Manhattan Bridge manzarasıyla bir fotoğraf çekiliyor herkes. Bu arada videoda eğer böyle köprü isimlerine işte bazı, benim özellikle isim ve tarih hafızam çok kötü, karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. 1970'lerde işte buradan sanayinin çekilmesiyle beraber bu sefer sanatçılar yine burayı keşfediyor. Sanatçılar buraya tabii işte düşük kira, burada galerilerini açıyor. Hem oturuyorlar buradaki loftlarda. Fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, ressamlar burayı kendine aslında yuva yapıyor, bu bölgeyi. Çok yoğun burada oturuyorlar. Ancak 2000'lerle birlikte yine burası lüksleşiyor, pahalanıyor. Kiralar uçuyor. İşte şimdi burada dijital ajanslar çok yoğun, ofisleri. Yine genç, gelir düzeyi yüksek profesyoneller burada yaşıyor. Yani burayı afford edebilecek. Burası Washington Street. Popüler kültürde de burası çok önemli. Mesela Jay-Z'nin 444 albüm kapağı burada. Beyoncé'un klipleri var. John Wick. Yine Spider-Man. Yani birçok film, dizi, müzik klibi, albüm kapağı. Herkes fotoğraf çekiliyor. Burada birçok severseniz kitapçı, eski kitapçılar var. Şimdi ben de bir fotoğraf çekeceğim. Sonra sohbetimize biraz daha devam edip videoyu sonlandırırız. Ama hala burada bir şekilde sanat yaşıyor. Yani işte Dumbo Art Festival mesela burada önemli. Yine galeriler, bağımsız kitapçılar, yaratıcı atölyeler. Yani mahalle hala sanatı soluyor. Bir nebze de olsa. Yine karakteri olan mahallelerden birisi ama yine şu an böyle gelirken şeyi düşündüm. İşte bu değişimler, dönüşümler bu mahallelerin kimliklerinde nasıl etki ediyor? Ne düşünüyorsunuz? İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Kira fiyatları artıyor, lüksleşiyor. Ama oturan insanlar da değişiyor. Kimlik değişiyor birazcık. Şey oluyor böyle tam hoş oluyor. Gentrification güzelleştiriyor belki muhiti, semti. Ama kimliğini de değiştiriyor, ruhunu da değiştiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şu modern binalar görmek de mümkün. Bunların çoğu şey böyle residential yani, site. Buraya kadar benimle yürüdüyseniz çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Brooklyn Bridge üstünden
Brooklyn'e geldik Manhattan'dan. Dumbo'yu gezdik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.